Herkese merhaba. Bugün kulağımızın dibinde dönen ama belki de hiç fark etmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Müziğin gizli frekanslarına. Ya her gün dinlediğimiz şarkılar ruh halimizi, hatta düşüncelerimizi şekillendirmek için tasarlanmış gizli bir kod içeriyorsa? Gelin bu inanılmaz teorinin, notaların ardındaki bu gizemin peşine birlikte düşelim. Şimdi her şeye çok basit ama bir o kadar da kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Ya her gün, evet her gün dinlediğiniz o müzikler aslında sizi farkında olmadan programlayan bir araçsa? Düşünsenize bir. İşte bugün mercek altına alacağımız teorinin tam da kalbinde bu sarsıcı iddia yatıyor. Peki bu işin merkezinde ne var? Aslında çok teknik bir şey gibi duran ama modern müziğin adeta DNA'sı haline gelmiş bir standart, 440 Hz. Peki Hertz deneyin nesi? Aslında çok basit. Ses dalgasının saniyede kaç kere titreştiğini gösteren bir ölçü birimi. İşte bu saniyedeki 440 titreşim var ya, piyanodan gitara, radyoda bangır bangır çalan pop şarkılarından, telefonunuzun zil sesine kadar duyduğunuz neredeyse her şeyin temel akort frekansı. Kısacası müziğin fabrika ayarı diyebiliriz. İyi de bu standart frekans neden bu kadar önemli olsun ki? Yani alt üstü bir sayı, değil mi? İşte teorinin en can alıcı, en tüyler ürpertici noktası tam da burada başlıyor. Çünkü iddiaya göre bu 4400 Hz öyle masum bir teknik ayar falan değil, tam tersi. Gençleri daha uysal, daha kolay yönlendirilen, hani tabiri caizse programlanabilir insanlar haline getirmek için ta en başından bilinçli olarak seçilmiş bir araç olduğu söyleniyor. Peki bu programlama işi nasıl yapılıyor? Hani nasıl oluyor da bir frekans bizi etkiliyor? İşte teori burada parmağıyla doğrudan popüler kültür ikonlarını gösteriyor. Özellikle de Madonna gibi isimlerin bu 440 Hz standardını alıp akılda kalıcı nakaratlarla, özel şarkı sözleriyle birleştirerek bu gizli yönlendirmenin bayraktarlığını yaptığı iddia ediliyor. Resmen bir formül gibi düşünün. Peki hepimiz bu 440 Hz'lik standarda mahkum muyuz? Yani başka bir seçenek yok mu? Teoriye göre evet, bir alternatif var. Hatta güçlü bir alternatif. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Spiritüel titreşim olarak adlandırılan 444 Hz frekansına. Bu bambaşka bir his, bambaşka bir etki vaat ediyor. Bakın 444 Hz sadece basit bir rakam değişikliği değil. Bu adeta bir felsefe, bir duruş. Bu frekansı bilinçli olarak seçen müzisyenler var ve onlar şuna inanıyor. Bu frekans dinleyiciler üzerinde spiritüel olarak canlandırıcı bir etki yaratıyor. Hatta daha da ileri gidip bu tınının dini olarak kabul edilebilir olduğunu ve o 440 Hz'in yarattığı söylenen uyuşukluğun tam tersi bir tür aydınlanma sunduğunu savunuyorlar. Evet, her şey işte bu rakamla düğümleniyor. 444 Hz. Yani olay şu, müzikte temel referans notası olan La notasını alıyorsunuz, standart olan 440 yerine 444 Hz'e akort ediyorsunuz. İşte o an teorinin savunucularına göre her şey ama her şey değişiyor. Ya sadece 4 Hz'lik küçücük bir fark gibi görünüyor kulağa, değil mi? Ama işte bu minicik ayarın müziğin bütün karakterini ve bizim üzerimizdeki etkisini kökten değiştirdiği söyleniyor. Durun, bitmedi. Bu sihirli denklemin bir parçası daha var. 528 Hz. Siz La notasını 444'e ayarladığınız anda müzik gamındaki Do notası da doğal olarak 528 Hz'e denk geliveriyor. Ki bu frekans bazı çevrelerde öyle yabana atılmaz, aşk frekansı veya mucize tonu diye bilinir. İşte bu iki rakam, 444 ve 528, bu alternatif müzik anlayışının adeta temel taşları. Evet, şimdi sıkı durun çünkü konunun en dramatik, en tartışmalı kısmına geldik. Çünkü bu teoriye göre 440 ve 444 Hz arasındaki o minicik fark sadece teknik bir detay değil. Hayır, çok daha fazlası. Bu, notalar üzerinden yürütülen bildiğiniz metafiziksel bir savaş. Tablo aslında çok net değil mi? Şöyle bir bakalım. Bir tarafta zihinleri programladığı iddia edilen, endüstrinin standardı haline gelmiş 440 Hz var. Diğer tarafta ise ruhu canlandırdığına inanılan, spiritüel bir alternatif olarak sunulan 444 Hz. Yani resmen iyi ile kötünün, aydınlık ile karanlığın müzikal bir savaşı bu. Ve işte teorinin en ama en sarsıcı iddiası geliyor. Kaynağımız bu iki frekans arasındaki o küçücük o sadece 4 Hz'lik aralığa, müzik tarihinde de ciddi yankıları olan çok güçlü bir isim veriyor. Şeytanın intervali. Yani bu teoriye göre o aralık sadece matematiksel bir boşluk falan değil. Burası iyi ve kötü titreşimler arasındaki o metafiziksel savaşın yaşandığı alanın ta kendisi. Peki tüm bu iddialardan sonra ne düşünmeliyiz?
Biliyorum kulağa bilimsel kanıtlardan çok biraz inanca dayalı gibi geliyor değil mi? Ama yine de bu teori bize çok önemli bir soruyu hatırlatıyor. Müzik dediğimiz şey sadece notalardan mı ibaret? Ya da belki de sesin o katmanları arasında bilimin henüz tam olarak haritasını çıkaramadığı ruh halimizi, algımızı etkileyen gizli koridorlar gerçekten vardır. Ne dersiniz? Gelin bu bölümü aklınızda dönüp duracak o son soruyla bitirelim. Bundan sonra dinleyeceğiniz ilk şarkı sizin için sadece bir sanat eseri mi olacak, yoksa frekansların bilinçaltınıza fısıldadığı o gizli dili duymaya mı çalışacaksınız? Teoriye göre cevap belli, ikincisi. Ama gerçek ne olursa olsun şurası kesin. Müziğe bir daha asla eskisi gibi bakamayacaksınız. Artık karar sizin.